köfte sevenler, leblebi gibi köfte yemek isteyenler bu tarifi kaçırmasın. Ayçiçek yağı, bolca çiçek yağı, 350 gram. Şöyle yapalım. 500 gram. 500 gram yapalım ki herkes nizami şekilde yapabilsin. Yarım kilo dana döş kıyma. Buraya kadar herkes anladı değil mi? Yarım kilo için 2 tane patlıcan. Yalnız şöyle dolgun patlıcan olması lazım. Ve muhakkak şu yeşil yerlerini koparabildiğiniz kadar koparmalısınız. Bildiğiniz köfte yapıyoruz ha. Sakın fırında falan yapacağız zannetmeyin. Şöyle paçalı bir şekilde soyuyorum. Hemen şöyle içine. Koray, patlıcanı kızartıyor muyuz? Köfte yapıyoruz, patlıcanı kızartıyoruz, öyle mi? Müthiş bir köfte yapıyoruz, dikkat edin. Bu arada hiç söylemiyorsunuz. Koray, patlıcanı delmedin, başına iş mi alacaksın? Şöyle delelim ki. İşte bu. Patlıcanları her tarafını kızarttığıma emin olduktan sonra bu arada esasında çok daha derin yağda kızartılıyor. Ama ben çok fazla yağ gitmemesi için abartmadım yağı. Herhangi bir pirinç olabilir, hiç fark etmez. Yarım kilo için 2-3 yemek kaşığı pirinç. Pirinci hemen yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra hemen tencerenin içine 1 çay kaşığı tuz. Duydunuz zilin sesini. Kafanızı emme basma tuluma gibi sallamıyorsunuz. Bu arada erken yolu unutmayalım. Patlıcanı kızarttığımız yağı hatırlıyor musunuz? Patlıcanın yağından lezzet ufak detaylarda saklı. Dikkat edin. Şöyle 4 yemek kaşığı patlıcanı kızarttığımız yağdan bir orta boy soğan. Soğanı hemen yemeklik doğruyoruz. Hemen diğer yarısı. Kaybolmasını da istemiyorum hemen. Yağ lezzetini bırakmalı. İşte bu. Şöyle bir bakalım. Evet, şimdi ısınmış. Hemen oyunun içine. Soğanın üstüne hemen yarım kaşık tuz. Çok daha hızlı karamelize olacak, pişecek. Ve soğanı şöyle bir yayıp 2-3 dakika kendi kendine pişmesine izin veriyorum. Bu arada kısıkla ortanın arasında ısımız. Pirinç pişiyor. En az 15 dakika pişecek. Çünkü köftenin içinde de pişeceği için 15 dakika yeterli ama en fazla 20 dakika, unutmayın. Son bir kez çeviriyorum, yayıyorum ve 3-4 dakika soğanın pişmesine izin veriyorum. Kıyma, ama burada önemli bir nokta var. Kıymanın hepsini kullanmayacağız. Yarısını çiğ, yarısını pişmiş kullanacağız. Sanki kadın budu gibi gidiyoruz değil mi? Köftesi gibi, ama alakası yok, merak etmeyin. Köftenin yarısını şöyle elimle parçalayarak atın, bu önemli. Evet, 250 gramı orada, 250 gramı burada. Bu sırasını bekliyor çiğ olan. Tekrar yarım çay kaşığı tuz. Tuzu kendiniz ayarlayacaksınız. İsteyen benim kadar kullanabilir. Yarım çay kaşığı karabiber. Hem çiğye baharat kullanacağız hem pişmişe, ona göre. Yeni bahar. Şöyle 1 çay kaşığı. Yarım çay kaşığı kimyon. Hemen hızlı bir şekilde. Benim için burada önemli olan kıymanın parça parça kalmamız. Buna dikkat edelim. Başka da bir şey istemiyorum sizden. Bu arada sabah ezanı okunuyor. Bugün geç kaldık. Gün ışığına yakalamamız lazım. Bir vampirin tarif defterinden bildiriyorum. Hızlı olmalıyız. Yemeğimizi yiyip köşemize çekilmeliyiz. Pembeliğe gitti, rengi döndükten sonra şöyle bir dağıtıyorum. Ve pişmesine izin veriyorum. Kısıkla ortanın arasında. Pirinçler 15 dakikada pişiyor. Pirinci şöyle suyuyla birlikte şöyle 2, bak şöyle 3 kaşık su ile birlikte içine atıyorum. Diğerini süzüyorum. Süzdüğüm pirinç hemen içine. Şöyle bir karıştır.
Şöyle bir karıştır. Yay. Kapağını kapat. Altını kıs. 8-9 dakika kısık ateşte pişmeye bırak. 7-8 dakika sonra kapağını açıyorum. Bakın iyice sulandığını görüyor musunuz? Kıymanın yağı iyice çıkmış. Ağzı açık bir şekilde şu dibindeki suyu kalmayana kadar pişmesine izin veriyorum. Sadece yağ kalacak. Yani bu da bir 5 dakika kısık ateşte ağzı açık bir şekilde pişmesini istiyorum. 5 dakika sonra şöyle bir bakıyorum. Görüyor musunuz? Suyunu çekmiş, sadece yağ kalmış ama kesinlikle ve kesinlikle kurutmuyorum. Dikkat ediyor musunuz? Artık iç harcım pişti. Şimdi patlıcanları sizden kafasını koparıyoruz. Kafasını kopardıktan sonra ortadan ikiye kesiyoruz. Daha sonra tekrar ikiye kesiyoruz. Ve tekrar ikiye kesiyoruz. Görüyorsunuz değil mi? Gayet iyi. Hala da sıcak ha. Küp küp kestikten sonra hemen ikincisi. Hemen ikincisi. Şöyle ortadan ikiye kesiyorsun. Kafasını koparıyorsun. Daha sonra tekrar dörde kesiyorsun. Ve küp küp doğruyorsun. Hemen şunu alalım. Bu da köftenin içine. Koray, patlıcan bu şekil içine mi? Evet. Hemen şöyle yapalım. Çok fazla köfte elde edeceksiniz ama benim için önemli olan ekonomik olması değil, çok lezzetli olması. Hemen bir domates. Buradaki önemli nokta, domatesi ortadan ikiye kesiyoruz. İkiye kestikten sonra mutlaka ama mutlaka şu içindeki sulu bölümü alıyorum, görüyor musunuz? Hemen şu da. Ne kadar küçük o kadar lezzetli. Zor gün, çok zor gün hatta maydanozu. Hemen onu da ince ince doğruyoruz. İşte bu. Ya Koray, çok fazla malzeme atmadık mı? Ne bulsak atmadık mı? Yemekten anlamayanların söyleyeceği lafları şimdi tahmin edebiliyoruz. Ne kadar lezzetli köfte yaptığımızı daha önce bilen biliyor. Şimdi bunu hemen şurada soğumaya bırakıyoruz. Şöyle bir yarım saatte artık soğudu. Tekrar biraz tuz. Yarım çay kaşığı karabiber. Köfteyi artık yoğurmaya başlayabiliriz. Köfteyi isterseniz 4 ay boyunca dolapta bozulmadan saklayabilirsiniz. Onu da göstereceğim size yöntemini. Bu köftenin esas püf noktası tutması için kıvamını beraber bulacağız. Galeta unu 2-3 yemek kaşığı ile bir deneyeceğim. Kadın budu köfte yapmıyoruz. Eğer ki kadın budu köfte yapsaydık kesinlikle galeta unu konmaz. 3 yemek kaşığı yeterli olmadı. En az bir 3-4 yemek kaşığı daha kullanacağız. 3 yemek kaşığı kullanmıştık. 4, 5, 6, 7 yemek kaşığı dolu dolu. Buradaki önemli nokta, galeta ununu çok iyi ayarlamalısınız. Köfte ne sert ne de çok sulu olmamalı. Ve burada yapacağımız köftelerin büyüklüğü tamamen size kalmış. Yani parmaklarınızın bittiği yere kadar büyük büyük olması önemli. Bu köftelerin özelliği büyük olması. Şu bir. Şunu göstermek için yapıyorum. Şu normal bir köfte büyüklüğü. Farkında mısınız? Bakın. Bu da yaptığımız köftenin büyüklüğü. Yani çarpı 2 hesaplayabilirsiniz. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 12 köfte gibi düşünün. Yani normal köfteye göre 22 tane çıktı. İşte bu. Kapağını kapat. Bu hemen dolaba. Burası dolabın normal bölümü. Yani +4 bölümü. 3 gün boyunca bozulmadan bekletebilirsiniz. İçinde yumurta yok, mayonez yok. Yeter ki hava almasın. Burası +4 bölümü. Ama yok Koray, ben bunu 4 ay en az bozulmadan saklamak istiyorum diyorsanız buzlukta bomba düşmüş gibi burada
4 ay boyunca bozulmadan saklayabilirsiniz. Buzluktan çıkartıp isterseniz tek tek, isterseniz hepsini kızartabilirsiniz. 4 ay boyunca. Patlıcanı kızarttığımızı iyi hatırlıyor musunuz? Hemen onu kullanıyoruz. Un, 2 yumurta, şu bir, şu 2. Hiçbir baharata ihtiyacımız yok. Köftemiz yeterince baharatlı. Biraz hızlı olalım artık. Ben de sıkılmaya başladım. Köfte ne kadar büyük o kadar iyi. Kendine gelmeye başlamış. Hemen yumurtalayalım. Şu anda en yüksek ateşteyim. Bir 2-3 dakika pişmesine izin verdim. Yağ banyosu. İşte bu. Gözünüze altın sarısı geldiği anda hemen alabilirsiniz. Bakın böyle küçük şekilde 22 köfte çıkıyor. Büyük şekilde 11 köfte çıkıyor. Ve inanılmaz lezzetli. İşte bu. İçi zaten piştiği için çok fazla kızartmanıza gerek yok. Sadece rengi altın sarısı olduğu zaman hissettiğiniz anda piştiğini alabilirsiniz. Hele ki bir iş yeriyseniz soğuk da satabilirsiniz. Hem soğuk hem sıcak yenilebilen. Nasıl gözüküyor? Bana sorarsanız tablo gibi oldu. Da Vinci, Picasso. Hiç çatal kullanmayalım. Hangisini alalım? Hangisi aklınızdan geçiyor? En baştaki ya da bir arkadaki hangisini isterseniz. Hadi şununla devam edelim. Şimdi şöyle bir kopararak bakalım. Yalnız çok sıcak. Oo. Koray içi pişmiş mi, pişmemiş mi diye düşünenler olabilir. Açın ağzınızı. Şunun bir tadına bakın bakalım. Nasıl gözüküyor? Bak. Sonra pişmemiş, etmemiş kimse demesin. Oo sıcak ya. Zor yeniyor. Oo. Dehşet lezzetli. İnanılmaz lezzetli. İzleyip abone olmayan vicdansızlar. Sizi unuttuğumu zannetmeyin. Tabii ki unutmadım. Hiçbir zaman hiç unutmayacağım. Zeki Müren yanılmış olamaz. Her canlı bir gün bu kanala abone olacak. Boşuna kaçıyorsunuz. Açın ağzınızı, şunu tekrar bir tadına bakın. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.